Yeni videoya hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün deneysel serimize yeni bir bölüm ilave edeceğiz. Bir önceki bölümün yorumlar kısmında bir arkadaşımız harp silahının bu bufflardaki etkisini rakamsal olarak gösterir misin diye istemiş benden. Elimde uygun şartlar oluşunca bu videoyu çekmek istedim. Öncelikle yine bilmeyen arkadaşlarımız için kısaca bir özet geçeyim. Normalde bildiğiniz üzere klerik ve bard char'lar atakta çok fazla kullanılmaz. Bunlar buffer olarak arka planda kullanılır. Bunların silahlarında da bazı arkadaşlarımız bu degree'leri yükseltmeye çok fazla önem vermez. O buff'ların her türlü ya da aynı özelliği verdiğini varsayar ya da etki etse de çok az etki ettiğini düşünür. Şimdi bu videoda ne kadar etki ettiklerini rakamsal olarak ortaya dökmeye çalışacağız. İki konuya değineceğim. Elimizde 3 tane farklı bard silahı var. Bir tane 1 levellik NPC, bir tane 8 degree sos, bir tane de bulunabilecek piyasada zor itemlerden 17 degree magic harp. Bu 3 silahı üzerimize takarak manamızı boşaltıp buff attıracağız. En sonda da bazı arkadaşlarımız parti kalabalıklaştıkça buff'un etkisinin düştüğünü iddia ederler. Böyle bir düşme söz konusu değildir. Bu iki çarımızın manasını boşaltıp parti modunda bufflatıp düşüp düşmediğini test edeceğiz. Evet, çarın manasını boşalttım arkadaşlar. 1 levellik harp ile başlıyoruz. Şimdi skill'imizi bir inceleyelim. Üzerinde ne yazıyor? 16 saniye boyunca 3351 saniye başı bize mana ilave edecek. Bizim için kritik cümle Weapon Magical Attack %90 refleks olacak diyor. Yansıyacak diyor. Bu kısım önemli. Yani silahın makatağı ne kadarsa %90'ını 3351'in üzerine ilave edecek. Mesela bizim 1 levellik silahımızın 28'i 35 makatağı var. Ortalama 30 geldiğini varsayarsak bunun %90'ı 27 ilave edecek. Yani 3378 olacak. Mesela 8 degree sos harpımızın ortalaması 1200 geldiğini varsaysak 1080 gibi bir değer ilave edecek. Bu sefer manamız 4430'a çıkacak. 17 degree'de ise bu sefer Magical Attack çok arttığı için 17.000'in ortalama olarak 17.000 gelse %90'ı 16.000 ilave edecek. Yani manayı 20.000 arttırması gerekir. Şimdi bunu rakamsal olarak da test edelim. Hemen bir levellik olandan başlıyoruz. Arada bir kendi MP recovery'si olduğu için pasif 300-500 oradan ilave gelebilir. Ben onu videoyu editlerken size gene ortalama verileri paylaşırım. Şimdi hemen gelip şu birinci orbitimizi verelim. 30.100. 39'dan mesela bakın 3400, 3300, 3100, 200 gibi. Gene 3400. Aşağı yukarı planladığımız doğrultuda geliyor. Yani 3400 civarında geliyor. Tekrardan bir manayı boşaltıp bir de şu 8 degree sos harpı takayım. Evet, manayı boşalttık arkadaşlar. 8 degree harpı taktık. Beklediğimiz sonuçlar 1200 gelse 4500'e falan çıkartması lazım manadaki artışı. Hemen test ediyoruz. Bastık skill'i. 20.400, 4.400 geldi. Yine 4.500 civarı. 4.500, 4.450 gibi bir rakam. Aşağı yukarı 4.500'e yükseldi gördüğünüz üzere. Hemen tekrardan manayı boşaltıp 17 degree'yi takayım bir de. Videoyu balla bölüyorum arkadaşlar. Geçenlerde bir izleyicimiz mail atmış bana. Bir tane şiir kitabı çıkartmış kendisi. Şöyle güzel bir proje yapmaya çalışıyor. Benim de çok hoşuma gitti. Yardımcı olmaya çalıştım. Şiir kitabındaki şiirleri farklı kişilere seslendirttiriyor. Benden de bir tane şiirini seslendirmemi rica etti. Ben de düşündüm bir değişik bir deneyim olsun diye kabul ettim. Burada bir tane şiirini de ben seslendirdim arkadaşın. Eğer siz de destek olmak isterseniz arkadaşın kanalının linkini açıklama kısmına bırakacağım. Bir destek olursanız sevinirim. Hani böyle işlerle uğraşan arkadaşlara sahip çıkmak lazım. O yüzden desteklerinizi bekliyorum. Artık her şey materyalist olmuş yani bu dünyada. Sanatla uğraşan sayılı insan var. Arkadaşımıza o yüzden tekrardan desteklerinizi bekliyorum. Videoya devam ediyoruz. Manayı yine boşalttım arkadaşlar. 17 degree'yi taktık.
Şimdi burada fırlama bekliyoruz. Yani 17.000 ortalama gelse bunun %90'ı aşağı yukarı 15.5 falan yapar. 3300'de skill'den gelse yaklaşık 19.000 arttırmasını bekliyoruz. Hemen bastık mana orbiti. Bakın zaten çıldırdı. 32, 18.500, 18.800. Bakın 19.000. Hemen fullleyiverdi 3-4 saniye içinde. Evet, iki çarı partiye aldım arkadaşlar. Buradan göreceğiniz üzere bu çarın da manası boş. 17 degree ile basacağım ki 19.000 vesaire verdiği için eğer bir düşme olursa en kolay burada göze çarpacaktır. Hemen bastık orbiti. 18, 19, 18.800. Yani gördüğünüz üzere siz isterseniz 8'li parti yapın. Bu zaten grup olarak etki eden bir skill olduğu için bunun vermiş olduğu mana miktarı partideki kişi sayısından bağımsız. Yani rakamlar açık olarak gösterdiği gibi arkadaşlar silahın önemi burada büyük. Tabii ki gidip 17 degree magic takmayı tercih etmeyebilirsiniz mesela partinize. Ya da TR Suro'da belki gidip zaten hani immortal silah takacak haliniz yok ama belki Nova olabilir. Ya da NPC artı 8 artı 9 bir şeyler olabilir. Mesela Istro'da bazı arkadaşlarımız özellikle 17 degree Legend harpları alıyor. Neden alıyorlar? Çünkü mesela 190 level kesilemeyen bir tane unique var. Şimdi o bardların illerine 17 degree legend arıyorlar ki. Şimdi o unique'i kesemiyorlar. Nasıl çözüm arıyorlar? Altlarına STR çar yollarım. STR çarın bir de en büyük boy Snow Sheld'ini açarım. Arkadan da harpın buff'u ne kadar sağlam olursa hem kendi skill'lerini döndürür hem de gelen damage'i o kadar absorbe eder. Bir şekilde dayanabilir miyim diye hesap yapıyorlar. Ya da mesela TR Suro'da Wizard Bard oynayan arkadaşlarımız var. Genelde bu arkadaşlarımızı Unique peşinde koşar. Bunlar da Bard'ını gidip Nova artı 10 alan var. Artı 9 alan var. Neden tercih ediyorlar? Arkadaşlarıyla bir parti olarak bir vibe'e girdikleri zaman, kalabalık kapıştıkları zaman harpı buffer olarak görev yaparsa arkadaşlarına daha iyi etki edebilmek için. Bu videolukta benden bu kadar arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.